Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Birkaç meetingim vardı sabah. Onları hallettim. Şimdi şöyle bir oturdum. Bir yarım saat 40 dakika zamanım var. Sizlere bir serbest film hakkında konuşmak istiyorum. Uzun zamandır beni takip ediyorsunuz. Okan abi düğünlere gidiyordun. Müzik videoları çekiyordun. NBA yıldızlarını çektik. Onun dışında MMA dövüşçülerini çektik. Hatta çekmiş olduğum videoları sağa sola koyarım. Oraları da görürsünüz. Daha sonrasında Kaka ile çalıştık. Kaka'nın birkaç videosunu çektim. Recording. Hello guys, I'm Ricardo Kaká and I want to say hi Turkey. Thank you so much. Derken serbest filmi biraz büyütmeye başlamıştım. Sizlere o süreci anlatacağım. Onun dışında yani bu serbest filmle alakalı son zamanlarda neler yapıyorum bunları bahsedeceğim ama öncesinde bir kahve içelim arkadaşlar. Bir americano yaptım. Ayılmam lazım. Sabah meetinglere girdik çıktık ama hala kendimi uykulu hissediyorum. O yüzden bir kahve içiyorum, ayılıyorum. Modumuzu buluyoruz gibi oldu ama harbi öyle oluyor. Önceden kahve içmezdim. Ama bu işe başladıktan sonra birazcık daha stres, birazcık daha böyle yoğun bir tempoya başladığınız zaman kahve tüketimi artıyormuş. Ben de onu gözlemledim ve bir tane kahve makinesi aldım arkadaşlar Black Friday'den. Eğer Black Friday videomu izlemediyseniz yukarıya bırakacağım. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi çok lafı uzatmayalım, serbest filmden başlayalım. İlk önce sizlere serbest filmi ben nasıl kurdum, nereden aklıma geldi? Şimdi arkadaşlar serbest filmi ben 2018 yılında Amerika'ya Green Card'la geldim. Daha sonrasında gelir gelmez cepten para yememek için hemen komilik yapmaya başladım. Şöyle bir 5 ay, 6 ay boyunca burada bulunan bir tane Türk restoranına gittim. Lokasyonu güzeldi, gerçekten birazcık daha high-end bir restorandı. O yüzden ben saatlik 15, 16, 17 dolara falan çalışıyordum. Bu da yani 2018 zamanı için düşündüğünüz zaman yani o zamanlar asgari ücret saatlik 9 dolardı. Ben 15, 16, 17 alıyordum. O yüzden kötü bir iş değildi, güzel bir işti. Onun dışında W2 veriyorlardı. Ben orada biraz part-time çalışıyordum. Yarı part-time'da Uber yapıyordum, Lyft yapıyordum. Zaten süreci az çok biliyorsunuz. Yani atıyorum 6 saat restoranda bana saat veriyorlardı. Orada 6 saat çalışıyordum. Daha sonrasında çıkıyordum. Zaten restoranın konumu güzel olduğu için genelde orada iyi iş oluyordu, yoğunluk oluyordu. Sonrasında işte 4-5 saatte Uber yapıyordum. Günlük 10 saatle 12 saat arasında çalıştım. Bu 2018'in Haziran'ından işte 2019'un sonuna kadar neredeyse. Yani 2019'un hatta Mart'ına Nisan'ına kadar bu şekilde iki işi beraber yürüttüm arkadaşlar. Sonrasında dedim ki yani ben Amerika'ya komilik yapmaya ya da sürekli olarak Uber yapmaya gelmedim. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Umarım zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar varsa Amerika'da beni çok daha iyi anlıyorlardır. Bu tarz işlerin aslında geçici bir iş olduğunu, kendilerini ilerletebilmeleri için ya kendi işlerini başlatmaları gerektiğini ya da kazanç olarak daha iyi olup hem de saygın olabilecek bir meslek edinebilmeyi zaten kendiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Amerika'da benim maceram bu şekilde başladı. Sonrasında dedim abi ben kamerayı seviyorum, drone'u seviyorum, gimbal'ları seviyorum. Yani genel olarak video çekmeyi seven bir adamım. Ben fotoğraf çekmeyi de seven bir adamım. Tabii şu sıralar YouTube'a baktığınız zaman haftada bir video falan yükleyebiliyorum ama bunu giderek şu anda arttıracağım. Ama şöyle arkadaşlar ben video çekmeyi seviyorum. Onun dışında zaten 10 yıldır YouTube işi yaptığımız için de kameralara bayağı bir aşinayım. Böyle olduğu zaman da kameraları bu kadar çok bilirken, video editlemeyi bilirken ben bundan para elde edebilir miyim diye düşünerek serbest filmi 2019'un yine yazına doğru açtım. Sonrasında yavaş yavaş çekim işlerine başladık. İşte insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Şöyledir, böyledir ama baktığınız zaman portfolyom yoktu. Portfolyo olmayınca insanlar sizlere güvenemiyor ya da portfolyo olarak gösterdiğiniz işleri Türkiye'de yaptığınız için insanlar böyle yani bir güvenemiyordu sizlere. O yüzden yapmış olduğum 4-5 işi ücretsiz olarak yaptım. Yani sadece kendi emeğimle videoları aldım, editledim, insanlara verdim. Onlar beğendi, paylaştı. Onun arkadaşı gördü, onun arkadaşı gördü. Bir düğün videosu çektim. Aa düğünün çok güzel olmuş. Düğün videonu kim çekti dediler. Düğün fotoğraflarını kim çekti dediler. Bu şekilde Orlando bölgesinde işimi büyütmüştüm. Bu büyütmüştüm diyorum. Çünkü yaklaşık son 2 yıldır serbest filmle alakalı bir proje almıyorum arkadaşlar. Düğün de almıyorum. Aslında düğün için ekstra bir internet sitesi de açmıştım. Çok güzel bir domain bulmuştum. Reklam çalışmaları vesaire olacaktı ama sonrasında bildiğiniz gibi IT'ye geçiş yaptık ve yaklaşık 3 yıldır da tester olarak çalışıyorum. Hala çalışıyorum bu arada. Bazı arkadaşlar mesaj atıyor abi işten mi kovuldun hayırdır diye. İşten kovulmadım arkadaşlar. Yani dediğim gibi birkaç iş aynı anda yapmaya devam ediyorum. Bir yönden YouTube videoları çekiyorum. Bir yönden ofise gidiyorum arkadaşlar. Ara sıra da serbest filme iş geldiği zaman kameramı alıyorum. Film çekimlerine gidiyorum. O yüzden hayatımı yoğun tutmaya çalışıyorum ben. Ama bunun 3 sene öncesinde full time olarak kendi işimi yapıyordum ben serbest filmde.
Ve çok güzel zamanlar geçirdim arkadaşlar. Kendi işini yapmak da güzel oluyor. Fakat çok daha fazla yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Sorumluluğunuz çok fazla. Müşteri bulmanız gerekiyor, satış yapmanız gerekiyor, marketing yapmanız gerekiyor, insanlara ulaşacaksınız vesaire. Gerçekten uzun süren bir süreç. Ben bu sürecin 200 senesini zaten tamamlamıştım aslında. Güzel bir portfolyo oluşturmuştum. Güzel bir Instagram hesabım var. Ara sıra paylaşımlar da yapıyorum zaten. Fakat bu işler böyle giderken şöyle bir hisse kapıldım. Yani bu işte, bu bölgede büyüyebilmeniz gerçekten biraz zor oluyor. Ya da ben başaramadım da diyebiliriz. Yani ben bir 200 sene gerçekten güzel bir şekilde kovaladım arkadaşlar. Reklamımı da verdim, ya insanlara da ulaşmaya çalıştım ama hani yapabildiğim para şöyle baktığınız zaman tabii yine normal Uber yapan birisine göre ya da garsonluk yapan birisine göre bir tık yüksek ama yani benim istediğim rakamlara bir türlü ulaşamıyordum. Ulaşabilmem için takım kurmam gerekiyordu. O takımı büyütüp Florida geneline yayacaktım. Ekip arkadaşları tutacaktım. Onları eğitecektim. İşte düğün nasıl çekilir, düğünü çekmek için nasıl kameralar kullanılır, hangi lensler kullanılır, hangi ışıkları kullanmalısınız, insanlarla nasıl communication yapabilirsiniz düğünde. Mesela Amerikan düğünlerinde reception oluyor. Onun dışında serenomi oluyor. Bu çekimlerde kendinizi nasıl pozisyonlandırabilirsiniz tarzında yani eğitim vermeyi de düşünüyordum aslında insanlara. Kendi ekibimi kurarak büyüyebilmek adına. Fakat sonrasında fark ettim yani bu kadar uğraştığınız zaman bir de düğün kısımlarına ben biraz daha yoğunlaşmak istiyordum. Çünkü video çektiğiniz zaman düğün işlerinden daha fazla para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden benim de birazcık daha odak noktam düğünlerdi. Ama baktığınız zaman işte o takım kurma kısmını falan çok beceremedim ben. Bir de düşündüğüm zaman o takımı kuracaksınız, insanları eğiteceksiniz ama çekmiş olduğunuz şey bir düğün olduğu için gerçekten çok önemli. Yani çok hata yapmamanız gerekiyor. İnsanların en mutlu günlerinden bir tanesi düğün. Yani hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi lazımdı. O da biraz riskli. Çünkü insanları sürekli kontrol etmem gerekiyor vesaire ve ben daha önce böyle bir şey yapmadığım için birazcık da korkmuştum arkadaşlar. O yüzden yani tek başıma gidiyordum her yere ya da tabii tek başıma gitmiyordum aslında. 2-3 kişiyi yanıma alıyordum. Onlarla beraber düğünü çekiyorduk ama ben her zaman orada onların lideri olarak işte herkesi konumlandırıyordum. Herkese gösteriyordum şunu yapın, bunu yapın. Sonrasında kendim tek başına editliyordum bir zamanlar. Sonrasında video editleme kısmını da Türkiye'de birkaç kişiyle çalıştık. Kendileri buradan videoları izliyorlarsa selam söylüyorum. Güzel zaman geçirdik birlikte. Bayağı bir düğün videoları editledik kendileriyle. Sonrasında artık hani outsource yapmaya da başlamıştım video editleme kısmında. Kendime biraz zaman ayırabiliyordum. Ama dediğim gibi yani şöyle parasal olarak beni çok daha fazla yoracak ama çok da gelir getirmeyecek bir iş gibime geldi. Bilmiyorum yani siz bunu izleyip de buralara gelip abi ben de o işi yapacaktım ya şimdi moralimi niye bozdun diyebilirsiniz. Bu benim hatam da olabilir arkadaşlar. Yani belki ben beceremedim bu işi. O yüzden yani serbest filmde belli bir süre ara vermek zorunda kaldım. Zaten bunu düşünürken aklıma bunlar varken acaba başka bir şey mi yapsam, ne yapsam, ne etsem derken işte arkadaşlarla tanıştık. Onlar bana işte ben tester işi yapıyorum dedi. Ben dedim nasıl bir iş, güzel mi, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Sonra baktım yani yapılabilecek bir iş gibi duruyordu. 6 ay kursa gitmem gerekiyordu. Sonrasında 6-7 ay kursa gittik, mezun olduk. Sonrasında da tester işine başladık. 3 yıl oldu arkadaşlar. Bu arada gittiğim kursu merak ediyorsanız aşağı Instagram'ını bırakırım. Kendini takip edersiniz. Az çok ne iş yaptığımı öğrenmek isterseniz sayfasına gireyim. Bakın buradan uzun tester işi nasıldır olarak anlatmayacağım. Bununla alakalı zaten videolarda çekmiştim. Benim YouTube kanalıma girip bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yani şöyle baktığınız zaman yani ben gerçekten çok enerji harcıyordum fakat parasal olarak hani şu an yaptığım işteki kazanç kadar beni tatmin etmiyordu. Onun dışında dediğim gibi kendi işiniz olduğu için responsibility yani sorumluluklarınız çok daha fazla oluyordu. Eğer siz müşteri bulamasaydınız o ay mesela para yapamıyorsunuz. O yüzden sürekli bir arayış içerisinde olmalısınız. Hani derler ya mesela kendi işiniz olduğu zaman insanlar daha rahat olacaklarını hissediyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerekirse hafta sonunda çalışıyorsunuz. Keza zaten düğünler hafta sonu olduğu için ben sürekli her hafta sonu video çekmeye çalışıyordum. İnsanlara ulaşıyordum. Instagram'dan reklam veriyordum. Facebook'tan reklam veriyordum. Güzel zamanlardı fakat yani parası olarak beni tatmin etmedi ve birazcık da dediğim gibi takım kurma konusundaki endişelerim yüzünden serbest filme biraz ara vermek zorunda kaldık arkadaşlar. Tabii serbest film hala hayatına devam ediyor. Çünkü şu an yapmış olduğum çekim de aynı şekilde Amerika'da bir prodüksiyon şirketi adı altında yayınlıyorum ve vergimi de Amerikan hükümetine veriyorum. O yüzden YouTube'dan yapmış olduğumuz gelirler de bir şirket olarak gösterilmesi gerektiğinden serbest film zaten hala devam ediyor. Onun dışında yani az çok durumlar böyle. Serbest film daha büyüyebilir miydi? Büyüyebilirdi tabii ki. Ama işte benim bazı endişelerimden dolayı ve kazanç olarak beklentimi daha kısa sürede daha iyi kazançlar elde edebilmek adına
böyle bir işe giriştim. Bazen de iyi yapmışım diyorum. Çünkü o pozisyonda durduğunuz zaman belli bir risk var. Fakat başkası adına çalıştığınız zaman, bir şirkete çalıştığınız zaman, şirket batmadığı sürece siz de işinizi iyi kötü yaptığınız zaman, insanlarla iyi iletişim kurduğunuz zaman, herkese saygılı yaklaştığınız zaman, yani şirkette de sizin işten atılma durumunuz çok olmuyor. Tabii işte ekonomik kriz olur, savaş olur, o olur, bu olur. O işin ayrı boyutu arkadaşlar. O yüzden yani kafam bir tık daha rahatladı açıkçası ben bu tester işine girdiğim zaman. Tabii en başlarda birazcık zorlanıyorduk. Çünkü 6-7 aylık kurstan mezun oluyorsunuz ve bir şirkete giriyorsunuz. Biraz zorlayıcıydı ilk bir sene. Bir de ben sizlere bahsetmiştim. Ben ilk birkaç sene hani birçok tester işini aynı anda yürütmeye çalıştım. O ara işte benim şalterler attı. Düzgün videolar çekemedim zaten sizlere bir sene boyunca. Çünkü kafayı kaldıramıyordum. Her sabah kalkıyorum. 3-4 tane meeting var. Her meeting öncesi notlar tutuyorum. O bu meetingde ne denilecek, o meetingde ne denilecek. Birisi bir şey söylüyor, onu sol kulağımla dinliyorum. Diğeri bir şey söylüyor, onu sağ kulağımla dinliyorum falan. Benim için çok yorucuydu. Onun sonrasında zaten şu an tek iş yapıyorum. Ofise falan da gidiyorum. Ama ilk bir sene çok güzel kastım, çok güzel çalıştım arkadaşlar. İşte o bir sene biraz güzel paralar kazandık. İşte buradaki evi yeniledik. Onun dışında biliyorsunuz son 5 senedir de roommate'lerle yaşadığım için hani kira falan vermiyordum. Oradan da belli birikim yapıp böyle ev yenileme muhabbetlerine girdik. Zaten videosu gelecek sizlere. Ama düşünüyorum yani serbest filme devam etseydik, hani hiç bu tester işlerine başlamasaydık, acaba şu an bulunduğum konumda olabilir miydim? Bu bir soru işareti arkadaşlar. Bu bir risk. Yani bulunmam biraz zor olurdu çünkü havalar bayağı bir soğudu arkadaşlar burada. O yüzden hapşırmaya başladım. Her neyse dediğim gibi konuyu çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Yani kısa bir özetleyeyim. Serbest film devam ediyor. Şu an YouTube kanalım olsun, TikTok olsun, işte yürüme videoları, Instagram vesaire. Buralardan belli bir kazançlar geldiği için bunu devlete vergi beyanında bulunduğunuz zaman şirkete sahip olmanız gerekiyor. O yüzden serbest film hala devam ediyor. Şu an hani düğün çekimleri olsun, müzik video çekimleri olsun. Dediğim gibi diğer çekimlere biraz ara verdim. Yapmış olduğum işte tester işiyle alakalı. Onun dışında YouTube'da da sayfamız büyüdü. 2 milyon abone oldu. Ben hiç tabii bu tester işine başlamadan önce benim YouTube'da abone sayım yaklaşık 500 bin 600 bindi arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada biraz daha büyüyünce şimdi kendimi ona göre konumlandırmak da istiyorum. Hani bir şekilde YouTube hesabınız büyük olduğu zaman sürekli içerik üretebilirsiniz. Instagram'da olur bu. Bir de yabancı takipçi sayım da arttı. Hani onlara hitap edebileceğim bir platformlarım da var. Ben sadece Türk takipçilerime sabitlemek istemiyordum kendimi. Birazcık daha İngilizce konuşarak vesaire dünyaya açılmak istiyordum. Tabii bu kanalda çok fazla İngilizce konuşamıyoruz. Birkaç kere denedim. Biraz tepki gösterdiniz. Abi yeni kanal aç dediniz. Biz seni Türkçe konuştuğun için burada izliyoruz dediniz. İngilizce bilmiyoruz dediniz. O yüzden bu kanalı İngilizceye çeviremedim. Sıfırdan bir YouTube kanalı açmam lazım. O kanalda sürekli İngilizce konuşmam lazım ve ona yoğunlaşmam lazım. Ama ona yoğunlaşırsam bu kanalı ihmal edeceğim. O yüzden böyle gitgelliyim. Bakalım belki ileride bir İngilizce YouTube kanalı da açarım. Belki onu takip edersiniz. Neyse böyle arkadaşlar, yani dediğim gibi sizin hevesinizi kırmak istemiyorum. Biliyorum çoğu arkadaş, videocu arkadaş, fotoğrafçı arkadaş Amerikalara taşındı, belki şu an hatta bu işi yapıyorlar. Ama benim serbest filmde işte çekimleri durdurma sebebim dediğim gibi biraz daha düzenli bir işe geçme isteğiydi. Kazanç olarak tester işi biraz daha tatmin ediciydi benim için. Sigortanız var, onusu var, busu var, satış yapmakla uğraşmıyorsunuz, ekip kurmakla uğraşmıyorsunuz vesaire. Dediğim gibi yani çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece, ekonomik krizler, savaşlar olmadığı sürece de şirkette de kalabiliyorsunuz, yükselebiliyorsunuz, kariyer yapabiliyorsunuz. Fakat şimdi benim amacım sürekli olarak bu işi yapmak da değil. Durumlar böyleydi arkadaşlar. Sizlere kısaca serbest filme ne oldu bunu anlatmak istedim. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Tekrardan hevesinizi kırmayın. Video fotoğraf işi yapan arkadaşlar tam gaz işlerine devam etsin. Sırf ben bu işe geçtim diye siz geçmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi belki bu işi şu an için ben beceremedim. Ama ilerisi için de kesin bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herhangi bir şey olursa, atıyorum işimi kaybettim, o oldu, bu oldu. Her zaman dönüp bakacağım yer yine serbest film. Yani düğün ve fotoğraf video çekimleri, müzik video çekimleri, reklam çekimleri. O her zaman bir altın bilezik arkadaşlar. O yüzden meslek edinmek sizler için çok önemli. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.